Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Koca Yusuf, Kara Ahmet, Kurtderili Mehmet ve Adalı Halil'den sonra Avrupa ve Amerika'da Türk pehlivanlığının şanına yaraşır güreşler tutan son Türk başpehlivanıdır. Cumhuriyet öncesi dönemde Kırkpınar'da başpehlivan olmuş, Avrupa ve Amerika'da yaptığı başarılı müsabakalardan dolayı adını güreş tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Dobruca bölgesinde günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Silistri ilinin Kızılcık köyünde 1880 yılında dünyaya geldi. Babası İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde 15 sene öğrenim görmüş Hacı Salih Efendi'dir. Annesi Gülsüm Hanım'dır. Sülalesi 17. yüzyılda Konya'dan Kızılcıklı'ya göç ettiği için Göçenler lakabıyla bilinmektedir. 1 metre 81 santim boyunda ve 93 kilo ağırlığında olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, güreşe 15-16 yaşlarında köyünde başladı. Ustası Adil Pehlivan'dı. 17 yaşında kispet giydi ve 20 yaşına doğru başa güreşecek seviyeye ulaştı. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, bir düğün güreşinde gençliğin verdiği özgüvenle dönemin namlı baş pehlivanı Küçük Yusuf Pehlivan'a meydan okudu. Bu güreşte Kızılcıklı yenilmedi ancak Küçük Yusuf tarafından epeyce hırpalandı. Öyle ki Kızılcıklı bitkin halde köyüne döndüğünde köydekiler kendisini tedavi için kestikleri koçun sıcak postuna sardılar. Kızılcıklı Mahmut posta sarılı vaziyette birkaç gün istirahatin sonunda toparlandı ve tekrar güreş meydanlarına döndü. Aynı sene içinde Yeni Pazar'da Madaralı Ahmet Pehlivan'la yaptıkları güreşte galip geldi. 1901 yılında güreşini ilerletmek için Türkiye'ye geldi. İlk olarak Gönen'de yaşayan teyzesini ziyaret etti. Bir güreş tutkunu olan teyzesinin kocası, Kızılcıklı Mahmut'un güreşini ilerletmesi için köylerine Sebeplili Hüseyin Pehlivan'ı davet etti. Ve böylece Kızılcıklı Mahmut'la kündesiyle meşhur Sebeplili Hüseyin Pehlivanlar 6 ay süreyle birlikte idman yaptılar. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan daha sonra İstanbul'a geçti ve dönemin önemli pehlivanlarından Nakkaşlı Eyüp, Kara Mustafa, Kara Emin, Koç Mehmet, Madaralı Ahmet, Paçacı İsmail, Ali Ahmet, Koç Ahmet, Adapazarlı Mustafa, Kepsutlu Çakır, Recep Pangal, Kamber, Yeşilovalı Mustafa ve Şakir pehlivanlarla güreşler yaptı. 1902 yılında Romanya'ya geçti. 1905 yılında Şumlu'ya bağlı Emberler Köyü'nde Eriklili Küçük Yusuf ile ikinci kez karşı karşıya geldiler. Küçük Yusuf Pehlivan artık güreşi bırakmış olmakla birlikte köylülerin ricası üzerine idmansız olduğu halde güreşe soyundu. Güreşin başlamasından kısa bir süre sonra Kızılcıklı ile mücadele edemeyeceğini anlayan Küçük Yusuf, Kızılcıklı'ya elini öpmesini ve müsabakayı sonlandırmasını söyledi. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan bunu kabul etmediği gibi Küçük Yusuf'un meydandan kaçtığını ima eden ifadeler kullandı. Yağmurun yoğunlaştığı, her yerin balçık ve su birikintisi dolduğu meydanda alta düşen Küçük Yusuf'un başı su birikintisinin içerisinde kalmış, nefessiz kaldığını belirten çırpınışlarının ardından zorlukla meydanın kenarına yığılmıştır. Uzun bir süre yanına kimsenin sokulmaya cesaret edemediği Küçük Yusuf Pehlivan maalesef er meydanında son nefesini vermiştir. 1906 yılının Ağustos ayında Bükreş'te yapılan büyük bir Greko-Romen güreş turnuvasındaki başarıları dikkat çekti. Rum menajer Antonio Pieri, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'ı Strasbourg'a davet ederek kendisiyle 3 aylık kontrat yaptı ve Kızılcıklı Mahmut'un Folies Bergères'de yapılan güreşlere katılmasını sağladı. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Folies Bergères'de çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazandı. 1906 Aralık ayında Recep Pangal'la birlikte Bordeaux ve Lyon güreşlerine katıldı. 1907 Aralık ayında Antonio Pieri ile beraber serbest güreşlerin yapıldığı Amerika'ya gitti. Yusuf Mahmut adıyla çıktığı Amerika güreşlerinde başta Tom Hankins, Raoul de Rohan, Fred Bell, Ernest Robert, West Clay ve Frank Gotch gibi isimler olmak üzere birçok Amerikan ve Kanadalı güreşçilerle müsabakalar yaptı. Finalde karşılaştığı Frank Gotch dışındaki tüm rakiplerini yendi.
Frank Koch, Nathaniel Fleischer'in yazdığı From Milo to Londos adlı kitapta Kızılcıklı Mahmut'tan övgüyle bahsetmiş, onun hayatında karşılaştığı en iyi güreşçi olduğunu ifade etmiştir. 1909 Mayıs'ında Romanya'ya döndüğünde 6-8 Ağustos 1909 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Yıldız Güreşi'ne davet edildi. Başa güreşenler arasında Baba Nakkaşlı Eyüp, Çömlekköylü Karaemin ve Kara Mustafa pehlivanların olduğu müsabakalarda Çömlekköylü Karaemin pehlivanlığı finale kaldı. Kızılcıklı Mahmut'la Karaemin güreşini izlemeye gelenler arasında Avrupalı menajerler de bulunuyordu. Kızılcıklı Mahmut'un Karaemin'le yapacağı güreşi kazanması halinde kendisini bu sefer Türkiye Başpehlivanı sıfatıyla Avrupa'ya götüreceklerdi. Bu durumu haber alan Karaemin Pehlivan, Kızılcıklı Mahmut'un Avrupa'ya güreşmeye gitmesinde kolaylık sağlamak amacıyla güreşin başlamasından 15 dakika sonra güreşten çekildi. Yıldız güreşlerinden sonra Beykoz Çayırı'nda güreşlere katıldı ve daha sonra Romanya'ya döndü. 1909 Eylül ayında çırağı Kara Şaban Pehlivan'la tekrar İstanbul'a geldi. Yenibahçe'deki Nihal Bağı'nda, Hürriyet Bahçesi'nde ve Saraçhane başında güreşler yaptı. 1910 Eylül ayında Londra'ya gitti. Ivan Pavudny ile güreşip yendi. Ardından 4 senedir yenilgi görmemiş olan Alman güreşçi Paul Belling ile yaptığı iki müsabakayı da kazandı. Londra'dan Amerika'ya geçti. Amerika'da müsabakaya çıktığı bir organizasyonda Stanislaus Zbyszko'yu 47 dakikada yendi. Başka bir turnuvada Heckenschmidt ile eşleştiyse de Heckenschmidt eşleşmenin isabetsizliğini öne sürerek güreşe çıkmadı. Hakem heyetinin 3 kere ihtarından sonra Kızılcıklı hükmen galip ilan edildi. Petersen'i ilk güreşte 18, ikinci güreşte 4 dakikada yendi. O tarihlerde Amerika'da olan ve Petersen'le yaptığı güreşte sakatlandığı için organizatörden parasını alamayınca Amerika'da zor durumda kalan Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a destek olarak Türkiye'ye dönmesini sağladı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan ülkeye döndükten sonra Kızılcıklı'ya borcunu iade etti. 1911 yılında St. Petersburg'da düzenlenen turnuvaya katıldı. Pabutny, Romanov gibi namlı Rus güreşçilerini mağlup ederek Çarlık madalyasını kazandı. Ardından 1912'de memleketi Silistre'ye döndü. 1912 senesi Ramazan ayında Türkiye'ye geldi ve İstanbul'da serbest ve Grekoromen stilde güreşlere katıldı. 1913 yılında ikinci kez Paris'e gitti. Oradan Amerika'ya geçmek üzereyken patlak veren Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Romanya'ya döndü ve 2 sene boyunca Varna ve Pravadi civarında mülazım rütbesiyle askerlik yaptı. Harpten sonra tekrar güreşmek için yaptığı idmanlar sayesinde bir senede eski formuna kavuşunca Emil Clank'ın menajerliğinde 3. kez Amerika'ya geçti. 6 ay zarfında yaptığı 50 müsabakanın tümünü kazandı. O sıralar Amerika'ya gelmiş olan ve kendisini 25 dakikadan az sürede yeneceği iddiasıyla meydan okuyan Henry Dimitros isimli Rum güreşçi ile güreşmeyi kabul etti. Kemalist ve Venizelist mücadelesi sloganıyla ilan edilen ve Rum güreşçinin favori gösterildiği Kızılcıklı Dimitros güreşi 9 Ekim 1921 tarihinde tiyatro binasında yapıldı. Birincisi 8, ikincisi 5 dakika süren her iki müsabaka Rum güreşçinin kendini yerde bulmasıyla ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'ın mutlak galibiyetiyle sonuçlandı. Eylül 1921'de Chicago'da bulunduğu esnada Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından kimsesiz ve yetim çocuklarla ilgili çekilen film Amerika'ya gönderildi. Filmi izleyen Amerika'da yerleşik Türkler ve Amerikan vatandaşlarından oluşan topluluk, Türkiye'ye Çocuk Esirgeme Kurumu'na iletmek üzere aralarında topladığı 324 dolar bağışı Kızılcıklı Mahmut'a teslim ettiler. Kızılcıklı Mahmut bu bağışa güreşlerden elde ettiği kazancından 201,5 dolar ekledi ve hepsini Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdi.
Dönemin Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü 4 Temmuz 1922 tarihli mektubunda yollanan bağışın ulaştığını ve makbuzun Vatan Gazetesi'ne teslim edildiğini yazdıktan sonra Türk ve İslam yetimlerine karşı gösterdiğiniz bu dini ve milli ilgiden dolayı evvela bir İslam, sonra binlerce yetimin yardımcısı olduğunuz için teşekkür ederim. Türk namını yaşatan sizinle iftihar ediyoruz cümleleriyle minnet duygularını ifade etmiştir. 14 Ekim 1921 tarihinde Kanada şampiyonu Jack London ile güreşerek rakibini 25 dakikada yendi. 16 Aralık 1921 tarihinde Chicago'da Stanislaus Zbyszko'yu ilki 65 dakika, ikincisi 10 dakika olmak üzere yaptıkları iki güreşte de yendi. Kendisine ödül olarak 15.000 dolar verildi. Yenilen Zbyszko rövanş istedi. 13 Şubat 1922 Sırbistan şampiyon güreşçi Setif Savic'i 16 dakikada ve 16 Şubat 1922 günü de Minneapolis şampiyonunu yendi. 18 Mart 1922 tarihinde Zbyszko ile yaptığı rövanş maçını kaybetti. Güreşten sonra memleketine dönerek 1922-23 kışını köyünde geçirdi. Bu zaman zarfında Avrupa'dan getirdiği ekipmanla kondisyon çalışmalarına devam etti. Öğrenim gördüğü Paris'te güreş öğrenen Sonda isimli genç, 1923 yılında Romanya'ya döndüğünde Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'a meydan okudu. Silistre Stadyumunda yaptıkları güreşte Sonda 9 dakikada yenildi. Güreşten sonra hatasını anlayan Sonda, Mahmut Pehlivan'ın elini öperek çırağı oldu. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, aldığı davet üzerine 15 Ekim 1924 tarihinde başlayan Cenevre güreşlerine katılarak şampiyonluğu kazandı ve altın kemer ödülünün sahibi oldu. Cenevre'den sonra anlaştığı bir organizatörle İspanya'ya geçti. Burada Madrid ve diğer bazı şehirlerde yaptığı güreşlerin tamamını kazandı. Kasım 1924 tarihinde Paris'e gittiğinde dönemin spor gazeteleri Kızılcıklı Mahmut'tan övgüyle bahsettiler. Loto isimli gazete, omuzları minderle temas etmemiş adam Mahmut Pehlivan manşetini atarak kendisi hakkında Mahmut Pehlivan daima akıllıca yaşamıştır. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine hürmet ve itaat ederek ağzına hiçbir zaman bir damla içki koymadı ve kendisini küçük düşürecek hareketlerde bulunmadı cümleleriyle kendisinden övgüyle bahsetmiştir. 17 Aralık 1924 tarihinde Belçika şampiyonu Arşetman ile karşı karşıya geldiler. Kızılcıklı Mahmut'tan daha ağır olan Arşetman'ın ikinci dakikada ayağı kırıldı. Bir kasıt olmamasına rağmen Kızılcıklı müsabakadan diskalifiye edildi. 5 Ocak 1925 tarihinde Marsilya'dan gemiyle İstanbul'a geldi. Güreş Federasyonu Kızılcıklı'nın şerefine bir çay ziyafeti verdi. Çaydan sonra istek üzerine Kızılcıklı ve Çırağı Sonda bir gösteri güreşi yaptılar. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Türk sporcularına yararlı olmak için 2 ay süreyle İstanbul'da kaldı. Spor Alemi dergisinin müdürü Sait Tevfik Çelebi güreş müsabakaları düzenledi. Bu müsabakalara yerli yabancı birçok güreşçi yanı sıra 1924 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Arnavut Benli Abdullah, Benli Abdullah'ın ustası Fehim, Değirmendereli Mahmut, Baba Nakkaşlı Hüsnü ve Koç Ahmet gibi dönemin namlı pehlivanları da iştirak ettiler. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan 11 Şubat 1925 yılında tekrar Romanya'ya döndü. Aynı sene Bükreş'te açılan bir sergide yabancı güreşçilerin de katıldığı güreşlerde birinciliği kazandı. Polonyalı bir güreşçi ile güreşirken bileğini sıkarak pes ettirdiği için kendisine Demir Pençe lakabı takıldı. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan 11 Şubat 1925 yılında ayrıldığı Türkiye'ye 1928 yılında kesin göçle geri döndü ve Eskişehir'in İsmet Paşa köyüne yerleşti. Burada edindiği tarla ve ev ile geçimini sağladı. Hayatının son yıllarında aktif güreşi bırakmakla birlikte zaman zaman kendisine meydan okuyan pehlivanlarla yaptığı tüm güreşleri kazandı. Son güreşini Dinarlı Mehmet Pehlivan ile yaptı.
21 Aralık 1930 tarihinde yapılan güreşin ilerleyen zamanlarında Dinarlı'nın Kızılcıklı'yı sıkıştırdığı bir esnada hakem Dinarlı Mehmet'in galip geldiğini ilan etti. Hakemin bu kararına Kızılcıklı Mahmut, maçın diğer hakemi Hasan Pehlivan ve güreşi ön sırada izleyen seyirci ve pehlivanlar itiraz ettiler. Güreşten sonra Dinarlı Mehmet Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'ın elini tevazuyla öptü. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan bu güreşten 2-3 gün sonra Dinarlı Mehmet'e mektup yazarak rövanş istedi. Dinarlı Mehmet rövanşı kabul ettiyse de Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'ın ilk güreşte yakalandığı zatüre nedeniyle rövanş yapılamadı. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan uzunca bir süre zatüre hastalığını çektikten sonra 3 Şubat 1931 tarihinde vefat etti. Mezarı Bursa yolu üzerindedir. Oğlu Hamza Bey babasının mezarı üzerine 8 ton ağırlığında koca mermer taş koyup üzerine Kızılcıklı Mahmut Pehlivan 1880-1931 yazdırmıştır. Yaşadığı dönem boyunca dinin emirleri üzerine yaşadığı, hiç alkol kullanmadığı ve kendisini küçük düşürecek davranışlarda bulunmadığı belirtilen Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'ın ismi vefatından sonra da unutulmadı. Eskişehir'in büyük caddelerinden birine Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ismi verildi. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Eskişehirspor'un en ateşli taraftar grubu olan Kızılcıklı Taraftar Grubu'nun isim babası oldu. Ergene'de Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'ın adının verildiği yağlı pehlivan güreşleri de pehlivanımızın adının yaşatılmasına vesile olmaktadır. Ölümünün üzerinden uzun süreler geçmesine karşın Romanya'da hala adından efsane bir güreşçi olarak bahsedilmektedir. Rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.